İnsanlık tarihindeki en büyük servetlerin bazıları aslında hiç var olmadı. Buna rağmen insanlar onun için şehirler, imparatorluklar inşa edip hayatlarını adadı. Daha da ilginci, bugün sabah uyandığımız andan gece uyuyana kadar peşinden koştuğumuz şeylerin büyük kısmı da aynı kategoriye giriyor. Dokunulamıyorlar, bir ağırlıkları yok ama hayatımızın yönünü değiştirebilecek kadar güçlüler. Peki fiziksel olarak var olmayan şeyler nasıl dünyanın en değerli varlıklarına dönüştü? İnsanlık tarihine dönüp baktığımızda para sandığımız şeyin aslında çok daha garip olduğunu net bir şekilde fark ediyoruz. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Pasifik Okyanusu'ndaki küçücük bir yer olan Yep Adası'nda yaşandı. Bu adanın sakinleri yüzyıllar boyunca Ray adı verilen koca koca taş tekerleri para olarak kullandı. İşin ilginç tarafı, bu kireç taşı tekerlekler adanın kendisinde bulunmuyordu. İnsanlar yaklaşık 400 kilometre ötedeki başka bir adaya gidiyor, zorlu şartlarda o devasa taşları oyuyor ve ilkel kanolarla kendi adalarına taşıyorlardı. Haliyle bu tehlikeli yolculuklar her zaman planlandığı gibi gitmiyordu. Hatta bir gün çok büyük ve değerli bir taşı adaya getirirken fırtına çıkıyor ve taş denizin derinliklerine gömülüyor. Mürettebat adaya dönüp olanları anlattığında adanın önde gelenleri bugün bize çok tuhaf gelen bir karar veriyorlar. Taşın denizin dibinde de olsa varlığını sürdürdüğünü, sadece yerinin değiştiğini ve değerinden hiçbir şey kaybetmediğini söylüyorlar. O günden sonra o taş denizin yüzlerce metre altında, kimse ona dokunmadan ve görmeden yıllarca el değiştirdi. Ticaretlerde kullanıldı, miras bırakıldı ve herkes o taşın o an kime ait olduğunu hafızasında tuttu. Taş fiziksel olarak ortada yoktu ama ticaretteki işlevi tamamen devam ediyordu. İşte zihinlerdeki ilk büyük kırılma tam olarak bu noktada gerçekleşiyor. İnsanlar aslında o somut taşa değil, o taşın varlığı ve kime ait olduğu hakkındaki ortak hikayeye inanıyordu. Bu durum sadece küçük bir adaya özgü bir tuhaflık olarak da kalmadı. Yüzyıllar boyunca Afrika'dan Asya'ya kadar dünyanın devasa bir bölümünde minik deniz kabukları para olarak kullanıldı. Koca imparatorlukların ekonomisini döndürdü. Köle ticaretinde bile kullanıldı ve küresel bir para birimine dönüştü. Bunun da tek bir sebebi vardı. O dönem yaşayan insanların bu kabukların bir karşılığı olduğunu ortaklaşa kabul etmesi. Buradan çıkan ve bugünkü modern dünyayı da açıklayan asıl büyük gerçek şu ki, bir şey temelinde değerli olduğu için para olarak kullanılmıyor. Tam tersine herkes tarafından bir değişim aracı olarak kullanıldığı için o şey zamanla değerli bir hale geliyor. Deniz kabukları ya da devasa taşlar küçük topluluklar içinde ortak bir inançla işe yarıyordu. Çünkü herkes birbirini tanıyordu. Ancak nüfus büyüdükçe, şehirler kuruldukça ve hiç tanınmayan insanlarla ticaret başladıkça insanlık çok temel bir sorunla karşı karşıya kaldı. Güven problemi. Kimsenin birbirine güvenmediği bir dünyada ortak bir hikayeyi ayakta tutmak imkansızdı. İşte paranın evrimindeki en radikal çözümlerden biri tam da bu güven açığını kapatmak için Orta Çağ İngiltere'sinde ortaya çıktı. Yıl 1100. Kral 1. Henry döneminde piyasada yeterli altın veya gümüş sikke yoktu. Kağıt para ise henüz icat edilmemişti. Devlet vergileri toplamak ve ticareti döndürmek için tamamen fındık ağacından yapılan çubukları, yani talistik sistemini kullanmaya başladı. Sistem şöyle işliyordu. Bir fındık dalı alınır, üzerine yapılan ticaretin ya da borcun miktarı kadar çentik atılır ve bu çubuk tam ortasından uzunlamasına ikiye bölünürdü. Parçalardan biri devlette kalır, diğer yarısı vatandaşa verilirdi. Fındık ağacının doğal damarları ve üzerindeki çentikler eşsiz olduğu için iki parçayı bir araya getirmeden sahtesini yapmak imkansızdı. Zamanla insanlar devletten alacaklı olduklarını gösteren bu tahta parçalarını pazarda birbirlerine devrederek alışveriş yapmaya başladılar. Yani ikiye bölünmüş bir tahta çubuk bildiğimiz anlamda paraya dönüştü. Bugün binlerce bilgisayarın aynı anda şifreleme yaparak doğruladığı blockchain teknolojisinin mantığı aslında yüzyıllar önce ikiye bölünen bir tahta parçasının damarlarında çalışıyordu. Buradaki asıl kırılma ise insanların o an tahtaya ya da arkasındaki bir altına güvenmiyor oluşuydu. İki tahtanın birbirini mükemmel şekilde tamamlamasına, yani doğrulanabilir bir kayda güveniyorlardı. Güneş battı, ay doğdu derken zaman ilerledikçe bu güvenli kayıt mekanizması daha pratik hale getirilmek istendi ve sahneye önce altın sikkeler, ardından da o altınların bankada güvende durduğunu garanti eden kağıt banknotlar çıktı
ve 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa Amerika'dan yüksek miktarlarda silah, mühimmat ve gıda malzemeleri satın alıyordu. Ödemeleri de altınla yapıyorlardı. Savaş bittiğinde merkez bankaları ellerindeki altının %75'ini Amerika'ya akıtmıştı. 1944 yılına gelindiğinde İngiltere, Fransa, Almanya ve Japonya gibi dönemin dev ekonomileri savaş yüzünden harabeye dönmüştü. Fabrikaları yıkılmış, altyapıları çökmüştü ve para birimleri yani sterlin, frank gibi paralar aşırı değer kaybetmişti. Buna karşılık ABD topraklarında savaş yaşanmadığı için Amerika fabrikaları, sanayisi ve ekonomisi sapasağlamdı. Amerikan doları dünyadaki en güvenli ve istikrarlı para birimi haline gelmişti. Fakat dünya ticaretini de yeniden canlandırmak gerekiyordu. Ancak her ülkenin parası sürekli dalgalandığı için kimse birbirine güvenip ticaret yapamıyordu. Küresel ticareti başlatmak için herkesin güveneceği sabit ve güçlü bir sisteme ihtiyaç vardı. 1944 yılında ABD'nin New Hampshire eyaletindeki Bretton Woods kasabasında 44 ülkenin katılımıyla bir konferans yapıldı. Bu konferanstan sonra ise her şey küresel ve çok net bir kurala bağlandı. Bu sisteme göre dünyadaki tüm para birimleri Amerikan dolarına, dolar ise doğrudan altına endekslendi. Taahhüt çok netti. Amerikan Merkez Bankası'na 35 dolar getiren herkes karşılığında kasadan tam bir ons fiziksel altın alabilecekti. Yani basılan her doların arkasında kasada bekleyen somut bir altın karşılığı vardı. Ve dünya bu resmi söze güvenerek kasalarını dolarla doldurdu. Hatta bugün bile birçok insan cebindeki paralarının arkasında hala böyle bir altın rezervi olduğunu zanneder. Oysa sistem zamanla taahhüt edildiği gibi işlemedi. Amerika Birleşik Devletleri 1960'lardaki Vietnam Savaşı'nın finanse edilmesinin yüksek maliyeti ve büyük iç harcamalar nedeniyle kasasındaki altın miktarından çok daha fazla dolar basmaya başladı. Yani piyasadaki dolarların arkası yavaş yavaş boşalıyordu. Durumu fark edense dönemin Fransa Cumhurbaşkanı oldu. Fransa 1960'ların sonunda milyarlarca doları nakit olarak ABD'ye gönderdi ve karşılığında fiziksel altınlarını talep etti. Hatta Fransa bu altınları taşımak için Fransız donanmasına ait savaş gemilerini New York limanına gönderdi. Peşinden Almanya'da benzer taleplerde bulunmaya başladı. ABD'nin kasasındaki altınlar hızla eriyordu ve eğer tüm ülkeler aynı anda altınlarını isterse sistem tamamen iflas edecekti. İşte finans tarihinin en büyük illüzyonu da tam bu noktada. 1971 yılında gerçekleşti. Dönemin ABD Başkanı Richard Nixon kameraların karşısına geçti ve tek bir kararla doların altın karşılığını tamamen kaldırdığını açıkladı. Yani dünyaya verilen o büyük söz tek taraflı olarak iptal edilmişti. Bu hamleyle birlikte dünya üzerindeki tüm para birimlerinin fiziksel dünya ile olan son bağı da tamamen kopmuş oldu. O günden beri cebimizdeki paralar arkasında hiçbir altın veya somut maden barındırmayan, sadece devletlerin bu değerlidir dediği ve toplumun buna inanmaya devam ettiği bir kağıt parçasından ya da dijital ekrandaki piksellerden ibaret. Özetle modern para arkasında hiçbir somut karşılığı olmayan, tamamen ortak bir kabule dayanan en büyük kolektif hikaye olmuştu. Tarihin en ilkel dönemindeki deniz altında görünmez taşlarla bugün akıllı telefon ekranlarında saniyeler içinde transfer edilen trilyonlarca para arasında mantık olarak hiçbir fark yok. Para başından beri fiziksel bir gerçeklik değil, sadece zihnimizde yaşattığımız bir fikirdi. Aslında bu sistemde kusursuz işliyor gibi görünüyor. Çünkü arkasında koca devletler ve devasa finans kurumları vardı. Fakat tüm küresel düzen tek bir şeye, yani insanoğlunun açgözlülüğüne ve dürüstlüğüne endekslendiğinde hikayenin en büyük kırılması da kaçınılmaz hale geldi. Tarihler 2008 yılını gösterdiğinde insanların sisteme duyduğu o hayali güven kalesi çok büyük bir gürültüyle yerle bir oldu. Her şey Amerika'daki dev bankaların geri ödeme gücü olmayan milyonlarca insana kolayca konut kredileri yani mortgage dağıtmasıyla başladı. Bankalar bununla da kalmadı. Bu yüksek riskli borçları karmaşık finansal paketlerin içine gizleyip dünyanın en güvenli yatırım araçlarıymış gibi piyasaya sürdü. Konut balonu patlayıp insanlar borçlarını ödeyemez hale geldiğinde sistem bir anda tıkanmıştı. Finans dünyasının en köklü ve sarsılmaz kabul edilen dev yatırım bankalarından biri Lehman Brothers bir gecede iflas ettiğini açıkladı. Bu iflas tüm dünyada milyarlarca doların buharlaştığı devasa bir domino etkisi yarattı. İşin en can yakıcı kısmı ise sonrasında yaşandı. Devletler bu batan dev bankaları ve finans kurumlarını kurtarmak için yine karşılıksız trilyonlarca dolar basmak zorunda kaldı. Yani sıradan insanların alın teriyle kazandığı paranın değeri bir avuç yöneticinin hatasını kapatmak için enflasyonla eritildi. İnsanlık cebindeki parayı ve geleceğini emanet ettiği kurumlara olan tüm güvenini işte o an
tamamen kaybetti. Ve tam bu kaosun, güvensizliğin ve öfkenin ortasında internetin derinliklerinden bir hayalet belirmişti. Satoshi Nakamoto. Kim olduğu, nerede yaşadığı, hatta tek bir kişi mi yoksa bir grup mu olduğu hala bilinmeyen bu isim dünyaya yepyeni bir finansal manifesto sundu. Yaklaşımı son derece radikal ve sarsıcıydı. İnsanlara güvenmeyelim. Devletlerin iki dudağının arasına bakmayalım. Bankaların insafına kalmayalım. Gelin sadece matematiğe ve şifreleme kodlarına güvenelim. İşte Bitcoin bu küresel güvensizlik krizinin doğrudan bir sonucu olarak tam da bu felsefeyle doğdu. Artık ortada merkezi bir kasa, bir başkan ya da bir mühür yoktu. Paranın toplam miktarı sabitti. Kuralları baştan yazılmıştı ve hiç kimse arkadan dolanıp sisteme fazladan para basamazdı. Blockchain teknolojisi sayesinde tüm kayıtlar dünyaya dağıtılmıştı ve sistemdeki herkes birbirini denetleyebiliyordu. Bitcoin'in asıl büyük amacı paranın tarihindeki en büyük zaafı, yani insan güvenine olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmaktı. Tam bu noktada oyunun kuralları yeniden karmaşık bir hal alıyor. Güveni insandan alıp soğuk kodlara teslim etmek isteyen bu sistem zamanla kendi içinde bambaşka bir paradoksa dönüştü. İnsan güvenine ihtiyaç duymamak için kurulan bir yapı, bugün yine insanların ona yüklediği ortak anlam, beklenti ve inançla değer kazanıp kaybediyor. Bu noktada asıl gerçeği görmek gerekiyor. İnsanlık olarak tamamen kodlara dayalı, devletsiz ve bankasız bir geleceğe gerçekten güvenebilir miyiz? Yoksa ne kadar ileri gidersek gidelim, dönüp dolaşıp yine insanın yarattığı ortak hikayelere mi sığınacağız? Yazılım ne kadar güçlü olursa olsun, arkasındaki şifreleme ne kadar gelişirse gelişsin, tek başına bir kodun değeri sıfırdır. Bitcoin'i bugün trilyon dolarlık bir büyüklüğe ulaştıran şey matematik değil, insan psikolojisinin en temel kurallarından biri olan ağ etkisidir. Mantığı oldukça basit bir kural bu. Dünyada tek bir telefona sahip olmak hiçbir şey ifade etmez. İkinci bir kişi telefon aldığında ağın değeri sadece ikiye katlanmaz. Bağlantı ihtimalleri yüzünden geometrik olarak büyür. Milyonlarca insan bu ağa bağlı olduğunda ise artık sistem vazgeçilmez bir güce dönüşür. Bitcoin'de ilk yıllarında birkaç yazılımcının pizza almak için kullandığı deneysel bir veri parçasından ibaretken tam olarak bu ağ etkisiyle büyüdü. İnsanlar sisteme dahil oldukça ağın güvenliği ve topluluğun inancı genişledi. Ancak bu büyüme sadece teknik bir yayılmayla sınırlı kalmadı. Kodun içine yazılmış olan sadece 21 milyon adet üretilebilir kuralı ve her 4 yılda bir üretimin yarı yarıya düşmesi, yani halving döngüsü, insanlığın binlerce yıldır altına duyduğu o kadim tutkuyu, yani kıtlık algısını tetikledi. Toplum bu matematiksel yapıyı dijital altın olarak adlandırmaya başladığı an kolektif bir hikaye doğmuş oldu. İnanç o kadar büyüdü ki sistemin ilk çıkış felsefesinde tamamen devre dışı bırakılması hedeflenen bankalar ve küresel finans baronları bile bu düzene ayak uydurmak zorunda kaldı. Onaylanan ETF'ler aracılığıyla milyarlarca dolar bu sisteme akmıştı. Başlangıçta geleneksel finans sistemini yıkmak için tasarlanan bir kod bugün o sistemin en çok rağbet gösterdiği yatırım araçlarından birine dönüştü. Günün sonunda yüzyıllar önce Pasifik'teki bir adada denizin dibindeki görünmez kireç taşı tekerleklerine değer atfeden zihniyetle bugün gökdelenlerde oturup ekrandaki görünmez kodlara trilyon dolarlar bağlayan küresel finans sistemi arasında hiçbir fark yok. Yep Adası'nın modern versiyonu bilgisayar ekranlarında yeniden inşa edilmiş durumda. Zaten insan uygarlığının büyük kısmı da tam olarak bu mekanizma ile çalışıyor. Sadece para değil, ülke sınırları, şirketler, yasalar ve kurumsal yapılarda fiziksel dünyada maddesel bir karşılığı olmayan, sadece ortak bir uzlaşıyla yaşayan görünmez kurgulardan ibaret. Biyolojik ihtiyaçların çok ötesinde, zihnimizin ürettiği bu ortak hikayelerin içinde hareket ediyor ve dünyayı buna göre şekillendiriyoruz. Taşlar değişti, kabuklar değişti, altın değişti, kağıtlar değişti. Ama binlerce yıldır değişmeyen tek bir şey vardı. Değer hiçbir zaman nesnelerin içinde değil, her zaman insanların zihnindeydi ve belki de insanlık tarihinin en büyük sırrı buydu.